En son incelediğim ev güvenlik kamerası ile ilgili gerek Instagram'dan gerekse video yorumlarından bana dönüşler oldu. Ürünle ilgili en çok yapılan olumsuz yorum 2.4 GHz'lik band genişliğinde internete almasıydı. Ben de bununla ilgili nasıl farklı bir ürün bulabilirim diye düşünürken Reolink markası bana ulaştı ve bu görmüş olduğunuz kamerayı incelemem için gönderdi. Nasıl özellikleri var, nasıl kullanılıyor, nasıl bir cihaz, kaliteli mi, kalitesiz mi, bunların hepsinden bahsedeceğiz. Gerçekten mükemmel özelliklerle donatılmış ve bu kameranın üzerinde spot lamba ve ayrıca siren var. Reolink Lumos 2K görüntü kalitesine sahip 4 megapiksel Super HD ve çift band Wi-Fi ile donatılmış bir güvenlik kamerası. Çift band Wi-Fi ne demek? Hem 2.4 GHz hem de 5 GHz'i sizin tercihinize göre kullanabiliyor. Bu evinizdeki kullandığınız modemin eğer 5 GHz çıkışı varsa bağlantı üzerinden kameraya bağlayarak daha hızlı veri akışı sağlayabiliyorsunuz. Böylelikle görüntü daha net ve anlık olarak, yani hiçbir milisaniye kaybı olmadan sizin telefonunuzdan görüntülenebiliyor. Bu kamera nesneleri kare içine alabiliyor. Dışarıda kullandığınız zaman araçları araç olarak algılıyor, insanları insan olarak, hayvanları da hayvan olarak algılıyor. Yani siz bu cihazı kurduğunuz yerde, ortamda ne varsa içerisindeki yapay zeka sayesinde bunları direkt olarak objeleştiriyor ve ona göre kategori ediyor. Siz daha sonrasında bu kategori olarak oluşturmuş olduğu videoları içerisinden hangi hareket türünü isterseniz o hareket türünü seçip görüntüleyebiliyorsunuz. Gündüz video performansında renkler gerçekten canlı. Ayrıca gece kullanımında da iki farklı gece modu bulunmakta. Bunlardan bir tanesi üzerinde bulunan kızılötesi sensörleri sayesinde siyah beyaz görüntü bizlere sağlıyor. Ayrıca üzerindeki 2 tane LED spot ışık sayesinde de gerçekten büyük bir aydınlatma yaparak ortamda renkli bir gece görüntüsü elde etmemize olanak sağlıyor. Cihazın özelliklerinden başlayacağım. Ardından kutu içeriği, malzeme kalitesi, uygulama kullanımı hepsini beraber göreceğiz. Şimdi özelliklerinden kısaca başlayalım. Hareket, kişi, araç ve evcil hayvan algılama özelliği bu cihazda bulunmakta. 2K 15 FPS'e kadar görüntü kayıt çözünürlüğü ayarlanabilmekte. Kızılötesi gece görüşü ile 10 metreye kadar net siyah beyaz görüntü elde edebiliyorsunuz. Spot lambası sayesinde renkli gece görüşü elde edebiliyorsunuz. Bu gerçekten güzel bir şey. Bu arada 2 tane spot lambası var ve her biri 1.6 wattlık ve 6500 Kelvin değerinde bir ışık gücüne sahip. 107 derece yatay, 57 derece dikey ve 129 derecelik çapraz görüş açısına sahip. Çift yönlü sesli görüşmeyi destekliyor. Kameranın dahili hoparlöründen duyuyorsunuz. Karşılıklı görüşme bu şekilde yapılabilmekte ve ses kalitesi tam olarak duyduğunuz gibi. Ayrıca 512 GB'a kadar hafıza kartı desteğiyle istediğiniz kadar kayıt almasına olanak sağlayabiliyorsunuz. Pek tabii ki kayıt seçeneği bununla sınırlı değil. İsterseniz bulut depolama, isterseniz de Reolink'in diğer sistemleriyle birlikte kurduğunuz zaman 2 TB'a kadar direkt olarak ev sisteminde kayıt almasına olanak sağlayabiliyorsunuz. Dediğim gibi 2.4 GHz ve 5 GHz'lik Wi-Fi bağlantı olanağına sahip. Bilgisayar, telefon ve tabletten maksimum 20 kullanıcıya kadar ve eş zamanlı 12 kullanıcı aynı anda izleyecek şekilde bir uygulaması bulunmakta ve bu uygulama gerçekten çok kullanıcı dostu ve çok kolay bir uygulama. Zaten uygulama kısmına geldiğinizde orada göreceksiniz. Kayıt modları olarak hareket tetiklemeli kayıt, zamanlanmış kayıt ve 24 saat kesintisiz kayıt şeklinde kayıt modları bulunmakta. Ayrıca bu cihaz Google Asistan ve Alexa desteğiyle çalışıyor. -10 ile 55 derece arasında çalışma sıcaklığına, ayrıca IP65 sertifikası ile yağmur, kar ve her türlü hava koşulunda çalışmaya uygun. Şimdi kutu içeriğinden çıkanlara bakalım. İlk olarak üzerinde Reolink yazan bir zarf bizleri karşılıyor. İçerisinden duvarı delme şablonu, hızlı başlangıç kılavuzu ve ev çevresine yapıştırabileceğiniz farklı dillerde bu alan 24 saat korunuyor çıkartması, ayrıca garanti belgesi çıkmakta. Daha sonrasında asıl cihazımız olan kamera, yanındaki kutuda bağlantı adaptörü, dübel, vida seti ve kamera duvar bağlantı aparatı çıkmakta. Malzeme kalitesi daha kutudan itibaren premium bir hissiyat veriyor. Kamerayı eline aldığınızda zaten böyle bir ucuzluk hissiyatını kesinlikle hissetmiyorsunuz ki zaten kameranın fiyatı ortada. Çok ucuz bir kamerada olduğunu söyleyemeyeceğim. Montaj kısmı gerçekten çok basit. Şablonu monte edeceğiniz yere koyun, işaretli noktalardan delin, dübelleri çakın. Yalnız ben dübel koymadım. Şu an kapıya monte ettiğim için, kapıda tahta olduğu için dübel kullanmadım. Kamera duvar bağlantı aparatını bu kısma vidalayın ve ardından kamerayı da bu bağlantı aparatına taktığınızda cihaz artık kullanıma hazır durumda. Uygulama ve bağlantı kısmına gelecek olursak, kitapçık içerisinde olan kare kodu taratıp uygulamayı indiriyorsunuz. İndirdikten sonra gerekli tüm izinleri telefonunuzdan verip kullanıcı oluşturuyorsunuz. Daha sonrasında kamerayı fişe takın ve uygulamanın sağ üst tarafındaki artıya basarak kamera arkasındaki kare kodu taratın.
Ardından tercihinize göre 2.4 GHz veya evinizde kullandığınız modemde varsa 5 GHz Wi-Fi bilgilerini girin. Telefon ekranından çıkan kare kodu Lumos kameraya gösterin. Bağlantı başarılı uyarısını aldığınız zaman bir cihaz şifresi oluşturun ve kamera artık kullanıma hazır durumda. Uygulama kullanımından şimdi sizlere bahsedeceğim. Kamerayı gösterdiğim şekilde kurduktan sonra uygulama ana ekranından görüntü zaten hemen geliyor. Bu görüntüye tıklayarak kamera içerisine hemen giriş yapıyorsunuz. Ekranın en üstünden başlayarak anlatıyorum. Sesli alarm yani siren buradan tetiklenebiliyor. Bastığınızda 5 saniye alarm veriyor ve bu alarmın ses yüksekliği yaklaşık 82 desibel civarında olmakta. İkili spot lambası yine manuel olarak buradan açılıp kapatılabiliyor. Ayrıca bunu pek tabii ki uygulama üzerinden siz ayarlayarak bir hareket algıladığında da açılıp kapanmasına olanak verebiliyorsunuz. Çark ayarlar kısmı, oraya biraz sonra gireceğiz. 3 noktadan da gündüz gece ayarı, kısa yolu, ayrıca tanımlı bütün kameralara erişebiliyorsunuz. Kamera görüntüsünün altındaki iki çizgi görüntüyü durduruyor. Hemen yanındaki hoparlör sesi açıp kapatıyor. Kamera fotoğraf, video kamera ise anlık video kaydedip telefona yüklüyor. Yanındaki kısımda görüntü kalitesi ayarı yapılıyor. Hemen yanındaki kısma bastığınız zaman da tam ekran oluyor. Alttaki mikrofon karşılıklı konuşma özelliğini aktif ediyor. Karşılıklı konuşma özelliği gerçekten bu kamerada muazzam çalışıyor. Hem sizin sesiniz hem de karşı tarafın sesi çok güzel bir biçimde geliyor. Bu arada çok kısık seslerde bile konuşmuş olsanız kamera bu sesi çok net bir biçimde algılayarak kayıt altına alıyor ve siz de telefonunuzdan dinlediğinizde veya hafıza kartını İsterseniz bir cihaza bağlayıp dinlediğinizde bu sesi çok net olarak alabiliyorsunuz. Şu an sesimi kameradan alıyorsunuz. Normal standart konuşma ses tonunda konuşuyorum. Görüntüm bu şekilde, ses de bu şekilde. Şu an gece olduğu için etrafta hiçbir ışık yok. Sadece kameranın bu kızılötesi sensörleri sayesinde beni görebiliyorsunuz. Ve şimdi tek bir düğmeye basacağım ve ışık açılacak. Gördüğünüz gibi ışık yüzümde patladı. Şu an çok net bir biçimde ortam aydınlık ve renkleri canlı olarak görebiliyorsunuz. Işığı tekrardan kapatmak istediğimde uygulama üzerinden direkt basarak kapatabiliyorum. Klip özelliğiyle istediğiniz bir noktaya yaklaştırıp görebiliyorsunuz. Oynatma kısmında da gün gün saat saat bütün kayıtlara erişilebiliyor. Bu arada bu gün gün saat saat haricinde siz bu uygulama içerisinde kayıtlara baktığınızda burada hangi kayıtta hangi hareket türünün algılandığını görebiliyorsunuz ve böylece bunları gruplandırabiliyorsunuz. Mesela bir insan hareket etti ya da bir evcil hayvan veya bir araba hareketini oradaki simgeler üzerinden çok rahat bir biçimde görüp hangi harekete gitmek istiyorsanız o hareketin olduğu video kaydına geçebiliyorsunuz. Bu arada görüntü kalitesinin ne kadar iyi olduğunu söylememe gerek yok. 2K'yı gerçek anlamda kaydediyor. Görüntüler hem gündüz hem gece olmak üzere çok net olarak kayıt altında tutuluyor. Gündüz kayıtlarında renkler gayet canlı bir biçimde, isterseniz indoor isterseniz de outdoor kullanımlarda gerçekten uygun bir şekilde bizlere sunulmuş. Ben bu cihazı ev içinde kullanacağım. Peki neden ev içinde kullanacağım? Evimin sürekli olarak güvence altında olmasını istiyorum. Zaten kapılarımda hareket sensörleri, daha doğrusu açıp kapatma sensörleri, evimde alarm ve en sonunda kullanacağım bir kamera vardı. Bunu da marka sağladığı için daha önceki incelemiş olduğum kamerayı kaldırıp artık yerine bunu taktım. Bunu pek tabii ki ev içerisinde değil, ev dışında da kullanabiliyorsunuz. Cihazın zaten IP sertifikası olduğu için yağmur, kar her türlü koşula dayanıklı olarak üretilmiş. Yani siz bunu evin dışına taktığınız zaman ev dışında da örnek veriyorum bina girişini izleyecek şekilde, iş yerinizin girişini izleyecek şekilde veya bir özel mülkünüz vardır. Bu özel mülkü sürekli olarak gözetleyecek şekilde konumlandırabiliyorsunuz. Enerji kesintisiyle ilgili de şöyle bir çözümüm, ayrıca firmanın da farklı bir çözümü var. Ben UPS kullanmayı tercih ediyorum. Kameranın bağlantı adaptörü ayrıca modemim aynı UPS'e bağlı durumda. Yani bir enerji kesilmesi durumunda bunların enerjisi kesilmeyecek ve böylelikle bir süre daha kayıt almaya devam edecek. Ayrıca farklı modelleri de var bu markanın. Onlar da güneş enerjisiyle çalışıyor. Eğer bu güneş enerjisi modellerinden de alacak olursanız güneş panelinden aldığı enerji sayesinde zaten cihaz uzunca bir süre çalışabiliyor. Gündüz ve gece şeklinde. Şimdi çarka tıklayarak ayarlara girelim. En üstte kameranın adını ve hafıza kartı doluluğunu görüyorsunuz. Ona tıkladığımız zaman cihazın IP adresi, ek bilgileri, ağ bilgileri, sürüm güncellemesi ve durum gibi bilgiler görüntülenebilmekte. Kablosuz internet menüsü ağ ayarlarını yaptığımız kısım olmuş oluyor. Ekran menüsü çeşitli ekran ayarlarını ve kaliteyi kontrol ettiğimiz kısım. Ses menüsü hem hoparlör sesi hem de kameranın sesi kaydedip kaydetmeyeceğini ayarlayacağımız kısım olmuş oluyor. Işık kısmında durum led lambasının açıp kapatmasını,
spot lambasının hangi koşullarda çalışıp ya da sürekli açıp kalıp kalmayacağını ve kızılötesi ışıkların ayarlarını yapabiliyorsunuz. Algılama alarmı menüsünün içerisinde de uyarı almak istemediğiniz alanları işaretleyebiliyor. Hareketli nesneleri kare içine almayı da ayarlayabiliyorsunuz. Ayrıca alarm hassasiyeti, alarm erteleme veya nesne boyutuna göre alarm verme gibi durumlar bu kısımdan ayarlanabiliyor. Peki bu nesne büyüklükleri ne? Örnek veriyorum, şu kadar nesneden küçük, bu kadar nesneden büyük şeyler için bana alarm verme veya bunlar için alarm ver gibi koşullarda ayarlayabiliyorsunuz. Daha önce dediğim gibi başka kameralarda ben böyle özellikler görmediğim için bunlar bana çok garip geldi. Biçimlendirilmemiş yazan kısımda da hangi hareketleri algılasın ve hangi gün, hangi saat kayıt altına alsın ayarlanabiliyor ve bu 24 saat kayıt şeklinde de değiştirilebiliyor. Yani kamera isterseniz döngüsel kayıtlar şeklinde, isterseniz de 24 saat kesintisiz kayıt yapsın şeklinde de ayarlanılabilmekte. Ayrıca bir hareketten ne kadar sonraya kadar kayıt devam etsin istiyorsanız o da buradan ayarlanıyor. Bu süre 15 saniye ile 1 dakika arasında değiştirilebilmekte. Anlık uygulama bildirimleri açılıp kapatılabiliyor veya bildirimler ek olarak e-posta ile de alınabiliyor. Sesli ikaz aktif edilecek olursa kamera her algıladığı harekette siren çalacaktır. Bunu bir alarm olarak kurduğunuzda aktif etmeniz gerekiyor. Örnek, siz mülkünüzde bulunmayacaksınız. Bunu indoor veya outdoor olarak kurdunuz. Yani içeri ya da dışarıda olarak kurdunuz. Siz bir araç ya da bir hareket veya bir insan veya bir evcil hayvan geçtiğinde siren tetiklensin şeklinde ayarlayacak olursanız, hangi koşula ayarlayacak olursanız o koşula göre algılandığı hareket durumunda siren çalmaya başlayacak. Bunu söylediğim gibi bütün koşullar aynı anda gerçekleştiğinde siren çalsın şeklinde de ayarlayacak değilsiniz. Örnek, arabaları diskart edebilirsiniz. Sadece insan hareketi algılandığında alarm çalsın şeklinde de ayarlayabiliyorsunuz. Veya sadece araba gördüğünde alarm ötsün diye de ayarlayabiliyorsunuz gibi çeşitlendirilebiliyor. Son olarak zaman atlama özelliği sayesinde bir zaman aralığı ve olay seçip cihazı kurarak size bir time lapse yapma olanağı da bizlere sunulmuş durumda. Bu cihaz açıkçası bugüne kadar incelemiş olduğum kameralar arasında gerçekten en fazla özelliğe sahip ve en premium diyebileceğim cihazlardan bir tanesi oldu. Hani bunun gibi başka bir kamera ilerleyen zamanlarda inceleyecek miyim bilmiyorum, çünkü bu artık bu işin nirvanası olmuş. Kameranın kablo kısmına değinmedim. Kameranın adaptöründeki kablonun total uzunluğu 5 metre civarında. Yani siz bunu bir yere kurduğunuzda 5 metrelik elinizde uzun bir kablonuz var. Bu konuda içiniz rahat olsun. Tabii ki siz bunu uzatma kablolarıyla daha uzak mesafelere de götürebilirsiniz. Ancak 5 metre zaten bir kameranın bir prize olan uzaklığı için çok çok yeterli bir kablo uzunluğu diyebilirim. Gerek kameranın kurulumu, gerek kullanımı, gerekse uygulama ve kamera özellikleri olarak dediğim gibi gerçekten üstün performans gösteren bir ürün. Eğer siz de bu üründen almak isterseniz ben açıklamalar kısmında sizler için birkaç tane satış linki bırakacağım. O linkler üzerinden satın alabilirsiniz. Videomu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı unutmayın. Bu tarz incelemeler için kanalımı takipte kalın. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın.